İyi pazarlar, Happy Mind News'a hoş geldiniz. Bugün genellikle kaçındığımız, üzerinde çok durmak istemediğimiz ya da bazen ağırlığını çok fazla hissettiğimiz bir duygumuz hakkında konuşacağız, üzüntümüz. Üzülme duygusunu çoğu zaman bir problem varlığıyla ilişkilendiriyoruz ama aslında bu bizim için biraz duraksamak ve belirli şeyleri tekrar değerlendirebilmek açısından önemli bir sinyal. Bakalım bu sinyal bize neler söylüyor? Üzüntü beyinde nasıl oluşur? Beynimizde bir alarm sistemi işlevi gören önemli iki bölge var. Birinden daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Amigdala, bir diğeri de insula. Bu bölgelerin aktiviteleriyle bizim üzüntülerimiz tetikleniyor. Fakat üzüntülü olma halinin devamında bir bölgenin aktivitesinin önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Bu da anterior cingulate cortex. Bu bölgenin aktivitesi arttığı zaman bizim enerjimiz azalıyor. Sosyal olarak içe çekilebiliyoruz. Bedensel olarak bir ağırlık hissedebiliyoruz veya motivasyon kaybı yaşayabiliyoruz. Bu yüzden de üzüntü aslında bizim beynimiz için ilk etapta bir yavaşlama sinyali olarak çalışıyor. Üzüntü bize sadece kendimizi kötü hissettirmek için olan bir duygu değil. Bunun biyolojik mekanizmasına, evrimsel işlevine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Üzülme hali bizde olayları tekrar düşündürme, tekrar yapılandırma ve kayıplarla başa çıkabilme mekanizmasını geliştirmeyi mümkün kılıyor. Bu doğrultuda üzüldüğümüz zaman beynimizin enerji ihtiyacı azaldığı için biz daha fazla sosyal destek arayışına giriyoruz ve bu noktada duygusal bellek işlevlerimizi biraz daha aktif kullanıyoruz. Yani bu bir açıdan zihnin hem biraz dinlenmesi hem de birazcık toparlanma süreci gibi gerçekleşiyor. Peki neden bazen üzüntü hali bize çok çıkmazdaymışız gibi hissettirir? Bunun en temel sebeplerinden biri bir ruminasyon döngüsüne girmemiz. Yani o üzüntülü olmaya dair olan konuyu tekrar tekrar zihnimizde döndürüp duruyoruz. Ama bu o durumu, duyguyu, düşünceyi işlemekten farklı bir şey. Yani sizin başınıza kötü bir şey geldi, üzülmenize sebep olan bir şey ve siz sadece o yaşanılan anı defalarca zihninizden geçiriyorsunuz. Bunun sebebi de beynimizin herhangi bir anda aktivitesi sıfırlanmadığı için en sakin, en stabil düzeyimizde bile çalışan beyin bölgelerimiz var ve bu bölgelerin aktivitesi artmaya başladığında siz o olayın yaşandığı ana dönme döngüsünden kolay kolay çıkamıyorsunuz. Üzüntünün bizi çok çıkmazda hissettirmesinin bir diğer sebebi sosyal izolasyon ihtiyacımız. Üzüldüğümüz zaman içe kapanmak isteriz, kendi kendimize kalmak isteriz. Ama bunun süresi çok artarsa bu sefer beynimizdeki ödül devreleri o kadar işlevsel çalışmamaya başlar ve bu da haliyle o içe kapanma ihtiyacının katlanarak artmasına sebep olur. Ve elbette ki kontrol duygusunun zayıflaması. Çünkü üzüntü dediğimiz şey, yani bir şeye neden üzülürüz? Öyle olmasını istemediğimiz için ve bu çoğu zaman da beklenmediktir. Yani kendimizi üzülmeye kolay kolay hazırlayamayız. Bu sebeple de bir kontrol kaybı hissi yaşayabiliriz. Ve tam bu noktada olayı değerlendiriş şeklimiz, öncesine sonrasına bakma durumumuz eğer çok deforme olursa, yani prefrontal korteksimizi kullanmazsak, üzerine mantık muhakeme açısından düşünüp yaklaşmazsak bu konunun, bu da yine bizi çok çözümsüz bir noktadaymışız gibi hissettirebilir. Peki üzüntülerimizde sağlıklı bir şekilde nasıl çalışabiliriz?
Diğer duygular için de söylemiştim bunu ve bundan sonra bahsedeceğim duygular için de aslında bu sıklıkla vurgulayacağım bir şey olacak. Öncelikli olarak duygumuzu adlandırmamız, etiketlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu yaşanılan durumun çok soyut, çok büyük, çok kapsamlı bir şeyden daha küçük, daha somut bir parçaya indirgenmesini ve bizim de bunu daha kolay anlamamızı, daha kolay içselleştirmemizi sağlayacaktır. Üzüntü sebebiniz ne? Kırıldınız mı? Beklentiniz mi karşılanmadı? Hayal kırıklığına mı uğradınız? Bu neyse öncelikli olarak bunu kendiniz açısından yüksek sesli bir şekilde dile getirmeniz gerekiyor. İkinci olarak önerebileceğim şey bedensel farkındalık pratiği. Üzüntü bedenimizde çok önemli değişikliklere sebep olabileceği için 60 saniyeliğine bile şöyle bir bedeni taramak, neler olup bitiyor, şu an üzgünsünüz ama bir yeriniz kasılmış mı, bir yeriniz ağrıyor mu, nerede nasıl bir şey hissediyorsunuz, o bedene dair farkındalık pratiğini yapmak sizi şimdiki ana getirecektir. Yani o zihninizde sürekli dönen senaryolar, sürekli yaşanmış olan odağınızı buraya çekebileceğiniz için bu noktadan sonra üzüntünüzü de daha farklı ele almaya başlayabilirsiniz. Bir diğer önereceğim şey de şu olacak. Üzüntü eylemsizliği sever. Yani üzüldüğünüz anı düşünün, oturup kalırsınız. Hiçbir şey yapmak istemezsiniz. Hiçbir şeye enerjiniz yoktur. Bu hani bir anda böyle kendinizi çok zorlayıp çok büyük aktivitelere gitmek şeklinde değil ama küçük de olsa bir hareketlenme ile bölünebilir. Yani o üzüntünün sizi oturtma isteğini bu şekilde kırabilirsiniz. Küçük bir ortalık toparlama olabilir mesela. Yaşam alanınız, çalışma masanız, belki mutfağınız. Ya da belki yine küçük esneme hareketleri olabilir. Kısa bir yürüyüş olabilir. Bunların amacı dediğim gibi böyle sizi bir anda böyle müthiş enerji gerektiren bir sürece sokmak değil, o sıfır hareket halinden biraz olsun hareketlenmiş versiyonunuza sizi yaklaştırabilmek. Üzüntülerimiz bizim düşmanımız değil. Onları ilk deneyimlediğimiz anda tabii ki çok büyük bir olgunlukla, sakinlikle karşılayamıyoruz. Yaşadığımız o olumsuz deneyimi geride bırakabilmek, gerçekten bunu sindirebilmek biraz zaman alır. Fakat nihayetinde bu duygunun bize çok büyük bir işlevi var ki gerçekten zihnimiz biraz daha dinlensin, bir şeyleri biraz daha toparlasın diye. Böyle düşündüğümüz zaman ya da en azından bir noktada bu şekilde düşünmeye başladığımızda hem üzüntülerimizin üstesinden çok daha kolay geliyor olacağız hem de gelecekteki üzülme seviyelerimizi de bir nebze kontrol altına alabilme fırsatı yakalamış olacağız. Benim bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Umuyorum sizler için keyifli bir video olmuştur. Haftaya görüşmek üzere.